Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere amigurumi oyuncaklarda bolca kullandığımız, benim de tariflerimde kullandığım spiral ve sıra birleştirme tekniğinin nasıl yapıldığını sizlere ayrıntılı olarak anlatacağım. Birçoğunuzun kafasında bu konuda soru işareti olduğunu biliyorum. Ben bu videomda iki tekniğin de nasıl örüldüğünü sizlere ayrıntılı olarak anlatıyorum. Bakın, bu sol elimde tuttuğum spiral örgü tekniğiyle örülmüştür. Sağ elimde tuttuğumda sıra birleştir ve bir zincirle çık tekniğiyle örülmüş olan parçadır. Şimdi sizler hazırsanız ben de hazırım. Haydi hep birlikte iki tekniğin de nasıl örüldüğünü öğrenelim. Öncelikle spiral örgünün nasıl örüldüğünü öğreneceğiz. Şimdi çalışmalarımıza sihirli halka ile başlıyoruz, biliyorsunuz. Önce sihirli halkayı göstereceğim size. Şimdi ipliği bu şekilde tutuyorsunuz arkadaşlar ve kendinize doğru çeviriyorsunuz. Bir halka oluşturuyorsunuz. Bu kesişme noktalarından parmağınızla sıkıştırıyorsunuz ki bu halka küçülüp kaçmasın. Şimdi tığımızı halkanın içinden geçiriyoruz. Buradan ilmeği alıyorum. Bakın, elinizi bırakmayın hala. Halka küçülmesin ve kaçmasın ipimiz. Burada bir tane zincir çekiyoruz ki sıkıştırıyoruz. Halkamız küçülmesin. Şimdi bu halkanın içini standart amigurumi örgülerinde 6 sık iğne ile başlıyoruz. 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu durumda çalışmamız. Şimdi şu minik ipi tutacağız arkadaşlar. Şurayı da bir tutun. Minik ipi de tutun. Minik ipi çekin. Çekin, çekin, çekin. Ortayı iyice bir sıkıştırın. Ama burayı da tutun. Örgünüzün kalitesi bozulmasın. Şimdi bu birinci sıramız. Spiral öreceğiz. Şu gördüğünüz kabartı çıktığımız bir zincir. Onunla işimiz yok. İlk sırada ördüğüm 6 tane sık iğneyi nerede göreceğim? Bakın, şöyle göreceğim. V gibi görünen zincirleri sayacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. bu zincirim. Bu 6. Şimdi bu zincirin içinden öreceğim. Şimdi her zincirin içine 2 sık iğne öreceğiz. Buradan öreceğiz, devam edeceğiz. Çalışmalarımda, videolarımda sıra başını kaybetmemek için ayraç kullanın diyorum. Ayraç, sıranın başlangıcını bilelim, sıranın başını kaybetmeyelim. Sayılarımızı kontrol etmek istediğimizde o zincirden itibaren sayarak kontrol edebiliriz anlamına geliyor, bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Şimdi ayraç kullanacağız. Değişik ayraçlar var kullanabileceğiniz. Ben alışkanlığım gereği ip kullanıyorum genelde. Farklı renkte bir ip tutturuyorum. Şimdi ben yine ip kullanacağım. Sizlerin evinde de çoğunuzun o piyasada satılan ayraçlardan olmadığına eminim. Ben ip kullanacağım. Şimdi ayracı buraya yerleştiriyorum. Çünkü ikinci sıraya başlayacağım. Burası benim sıra başlangıç noktam. İlk zincirin içine, birinci zincire arttırma öreceğim. Aynı zincirin içine 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2. Bir sonraki zincirin içine yine 2 sık iğne öreceğim. 1 2.
2 sık iğne. Buna arttırma diyoruz. Yani aynı zincirin içine 2 sık iğne ördüğünüz zaman arttırmış oluyoruz. Yine aynı zincirin içine 2 sık iğne. Yine 2 sık iğne. Aynı zincirin içine 2 sık iğne. Yani kaç tane ördüm? Kontrol etmek istiyorum. Bakın ayracım burada, sıra başlangıcım burası. Kontrol edelim. Şimdi ilk sırada 6 tane sık iğne örmüştük. Matematiksel olarak her sık iğnenin içine bir tane arttırma örersem ne olması gerekiyor bu sırada? 12 tane sık iğne. Sayacağım, doğru mu? Zincirleri sayıyoruz. Bakın şunları saymanız lazım. Doğru ördüm mü diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bu da 12. sık iğnem. Evet, doğru örmüşüm. Sıra başı mı? Evet, sıra başına da gelmişim. Burası sıra başı demek oluyor. Eğer ipim buradaysa sıra başındayım. Şimdi bu ipi buradan alacağım. Tekrar yeni sıraya başlayacağım. Bakın. Bu sayılar amigurumide standart ördüğümüz arttırma tekniği arkadaşlar. 6 sık iğne ile başlayıp her sık iğne ikinci sırada bir arttır. İşte üçüncü sırada bir sık iğne bir arttır, sıra sonuna kadar, bu standart. Ama bazı tariflerde bu başlangıç sayıları tabii ki değişebiliyor. Örülen amigurumi oyuncağın şekline göre. Ama genelde standart olarak kullanılan sayılar bu sayılar. Şimdi 3. sıraya geldim. Devam edeceğim örmeye. Bir sık iğne, bir arttırma örüyoruz. Bir sık iğne. Arttırma neydi? Aynı zincirin içine 2 tane sık iğne örüyorum. Bir sık iğne, bir tane arttırma. Aynı zincirin içine 2 tane sık iğne ördüm. Bir sık iğne ve bir arttırma. Standart 3. sıra sayıları. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. İşte bakın, durmaksızın dönerek ördüğümüz bu örgü şekline spiral örgü diyoruz arkadaşlar. Bakın yine sıra başına geldim. İpim buradaysa sıram bitti. Önümdeki zincirin altındaysa ipim, sıra başına geldim demek. Bir sırayı bitirdim. Bir sık iğne bir arttırma yaptığımız sırada matematiksel olarak arkadaşlar 18 adet sık iğne olması gerekiyor. Nasıl kontrol ediyoruz? Zincirleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 hepsini sayıyoruz. Bu da dahil toplam 18 sık iğnemiz olmalı. Zaten tarifleri anlatırken size ben de bu sırada toplam 18, bu sırada toplam 24 sık iğnemiz olmalı dediğim bu arkadaşlar. Yani sırayı bitirdik. Toplam kontrol edin. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Profesyonel olanlar, örgüyü bilenler doğru yaptıklarını bileceklerdir. Fakat yeni başlayanlar her sırada başlangıç aşamasında olduğunuz için kontrol etmenizi öneriyorum. Kontrol etmezseniz bir sırada yapacağınız hata diğer sıralarda önünüze yeni hatalar olarak çıkacaktır. Sonra da yanlış örüp acaba hatayı nerede yaptığımı bulmak çok daha zor olacaktır. Dolayısıyla garantili ve kontrol ederek sıralara devam etmeniz hem işinizi kolaylaştıracak hem de örgünüzü daha doğru bir şekilde örmenizi sağlayacaktır. Sökmeye, gerilere gitmeye ve ipi yıpratmamanıza sebep olacaktır. Her örüp söktüğünüz çalışmada ipiniz yıpranacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla çalışma bittiğinde de hoş bir görüntü olmayabilir.
Verdiğim tariflerde sayılar ve resimde gördüğünüz çalışmaların birebir aynısına ulaşabilirsiniz. Birebir aynısına ulaşamama sebebiniz ya sayılarda hata yapmışsınızdır, eksik yapmışsınızdır, fazla örmüşsünüzdür ya da ipinizin kalitesinden olabilir. O zaman aynı sonucu elde etmeyebilirsiniz. O nedenle videolarımın açıklama kısmında her zaman hangi iple çalışmamı ördüğümü, hangi numara tığ kullandığımı belirtiyorum. Başka bir fark da el sıkılığı olabilir. Herkesin örgü sıkılığı aynı olmayabilir. Daha çok dantel ve oya ören arkadaşlar amigurumi ördükleri zaman çok sıkı örüyorlar. Çok sıkı örgü teknikleri var. Çünkü ince tığla çalışıyorlar, dantel örüyorlar, oyalar örüyorlar. Amigurumi ördükleri zaman da aynı sıkılıkta örüyorlar. Oyuncakların şekilleri tutmayabiliyor bazen. Ama ördükçe bu oturacaktır, emin olabilirsiniz. Evet, ben çok fazla uzatmak istemiyorum konuyu. Fakat ufak da tiyolar ve bilgiler vermek istedim size. Bakın, spiral örgü bu şekilde devam ediyor. Sıraları devam ettiriyoruz. Şimdi bu örgümüzü bir kenara koyalım. İpi keseceğim. Sıra birleştirme tekniğinin nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. İpimizi de çıkarıyorum. Spiral örgüde çalışmamız bakın bu durumda kalıyor. Bu şekilde kalıyor. Şimdi sıra birleştir ve bir zincirle çık. Tariflerimde en çok kullandığım teknik arkadaşlar. Sırayı birleştir ve bir zincirle çık. Bunu çok kullanıyorum. Bunu da duyuyorsunuz. Şimdi yine standart amigurumi sayılarıyla çalışmama başlayacağım. Sihirli halka yapacağım. Halkanın içinden iğnemi geçireceğim. Bir tane zincir çekeceğim burada ve halkayı sabitleyeceğim. Şimdi bir tane zincir çektim biliyorsunuz arkadaşlar. Bu zinciri unutmayacağız. Çünkü bu zinciri kullanacağız. Ben şöyle bir saç tokasıyla o bir zinciri unutmamanız için şöyle bir tutturacağım. Bir zincirle çıktık ya. O zincir bu zincir. Şimdi halkanın içine 6 tane sık iğne ile dolduracağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Minik ipliği çekeceğim. Şurayı da tutun ki örgümüz bozulmasın. Çekiyorum, sıkıştırıyorum. Şimdi bakın, çıktığım zincirin içine bir zincir kaydırma diyorum tariflerimde. Çıktığım zincir, bakın bu zincir başta çıktım ya, işaretledim. Şimdi bu zincirin içine bir tane zincir kaydırma öreceğiz. Bu zincire. Bu zincirin içine bir zincir kaydırma, sırayı birleştiriyorum. Şimdi bir tane zincir çekeceğim diyorum. Bir zincir. Bu zinciri unutmayacağım. Şöyle işaretliyorum. Bu zinciri unutma. Yani bir süre sonra eliniz alışacak zaten ama başlangıçta unutmamak adına mesela böyle bir saç tokasından yardım alabilirsiniz. Şimdi ikinci sıraya başlayacağım. Birinci sırada 6 tane sık iğnem olmalı değil mi? 6 tane ördük. Sayalım. Şöyle sayacağım. Bakın bunu sayıyorsunuz buradan. Dedim ya V olan zincirleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. bu. Bu sayılmıyor. Bunu saymıyorsunuz. Bu birleştirme yaptığımız zincir. Bunu saymıyorsunuz. Bir daha sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci sırada kullanacağım zincirler bunlar.
Buna dokunmayacaksınız. Şimdi ikinci sırayı bir örelim görelim. Her zincirin içine bir tane arttırma öreceğim. Bakın buradan başlıyorum. Birinci arttırmam 1, 2, ikinci arttırmam 1, 2, üçüncü arttırmam 1, 2, dördüncü arttırmam 1, 2, beşinci arttırmam 1, 2, altıncı arttırmam 1, 2. Çoğunuzun bu zincirin içine de ördüğüne eminim. Onun için sıralarınız tutmuyor arkadaşlar. Şimdi bakın şu birleştirme zincirini hiçbir zaman kullanmayacaksınız. Sıramız bitti. İlk sıra. Bunu buradan alıyorum. Şimdi ne yapacağım? Çıktığım zincirin içine, bakın buraya bir zincir kaydırma. Sırayı birleştiriyorum. Üçüncü sıraya başlayacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Bu zinciri unutmayacağım. Çünkü bu zincirin içine sırayı birleştireceğim. Şimdi hemen tokamızı takalım. Bunu unutmayacağım. Buraya birleştireceğim sıramı. Şimdi nereden örmeye devam edeceğim? Bu zincirin içinden örmeye devam edeceğim. Bir sık iğne öreceğim. Standart amigurumi sayılarımız. Bir tane arttıracağım. 1, 2, bir sık iğne, bir arttıracağım. 1, 2, bir sık iğne, bir arttırma. 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 1, 2. Sıra bitti. Bu benim birleştirme zincirim. Bu zincire örmüyoruz kesinlikle. Sıramızda 18 tane sık iğne olacak diyorum tariflerde. Ya da 24 ya da 30 ya da 36 ya da 42. Her zaman toplam kaç sık iğne olmalı söylüyorum. Size düşen bunu kontrol etmek. Şimdi burada 18 tane sık iğne var mı? Nasıl sayacağım? Bu zincirleri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Doğru ördüm. Evet, artık sırama devam edebilirim. Bu sırayı birleştirme zincir kaydırmasını kullanmayacağım. Ne yapacağım? Çıktığım zinciri işaretlemiştim ya. Onun içine şimdi tokayı alalım. Onun içine bir tane zincir kaydırma örüyorum. Sırayı birleştiriyorum. Yine bir zincirle yeni sıraya geçiyorum. Ne yapacağım? Çıktığım zinciri işaretleyeceğim. Şöyle tokayla işaretleyelim. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar, yani sıralara. Anlattığım tariflerde spiral öreceğiz dediğim zaman böyle örüyoruz. İşaret kullanarak, ayraç kullanarak. Sırayı birleştir, bir zincirle çık dediğim zaman bu teknikle öreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi ataç da olabilir. Çocukların okulda kullandıkları ataçları da takabilirsiniz bu bir zincirin içine. Böyle saç tokası da, firkete tokalar da takabilirsiniz. Öğrendikçe, ördükçe zaten takmayacaksınız. Bir süre sonra eliniz alışacak. Ama başlangıç aşamasında olan arkadaşlarımız için büyük kolaylık olacaktır. Şimdi tokayı çıkarıyorum. Aradaki farkı görmenizi istiyorum.
Şimdi bakın, spiral ördüğünüz zaman örgü bu. Birleştir ve bir zincirle çık dediğimiz zaman örgü bu. Evet arkadaşlar, böylece bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım sorularınıza cevap olmuştur. Bu iki tekniği de tariflerimde bolca kullanıyorum. O nedenle öğrenmenizde fayda var. Doğru bir şekilde öğrenirseniz hem işleriniz kolaylaşacak hem de bu tekniği doğru uygulamayı öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Videoma beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz teknik bilgiler içeren videolarımın devamını istiyorsanız da lütfen videomun yorum kısmında belirtiniz. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir, yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.